Abi Hexblade'i gerçekten nazar kılıcı olarak mı çevirdin ya? Ya Allah seni. Abi Açtın mı kaydı? Açtın mı? Ama açtım kaydı. Şimdi In My Defense Hex'i nazar olarak ben çevirmedim. Baldur's Gate oyununun Türkçe çevirisini yapanlar çevirdi. O yüzden onları suçlayın. Değil mi? yalan söylemeyeceğim, tatlı. Tatlı. Hani şey gibi geliyor. Sanki böyle spektral bir kılıç. İçinden geçiyor, bir şey olmuyor. Teknik olarak hasar almıyorsun ama hani 1-2 adım attıktan sonra böyle kafana saksı düşüyor. Tırnan kırılıyor. Ne bileyim işte normal şartlarda çok yüksek bir puan aldığın yerin mülakatından kalıyorsun falan. O tarz şeyler. Duyuyoruz. Tabii. Zaten biraz Hex büyüsü üzerine düşünürsen nazar değdiriyorsun gerçekten. Bir tane statına nazar değdiriyorsun adamın Hex büyüsüne. Mantıklı evet. Ama ben bilmiyorum çünkü bilmeyen benim, bilen sensin. O yüzden bana Hex büyülerinin nasıl çalıştığını anlatman lazım. Hexblade yine bir takım büyüler alıyor otomatik olarak. 3. seviyede Arcane Vigor, Hex, Magic Weapon, Shield ve Wrathful Smite büyülerini alıyor. Wrathful Smite? Damn, Smite'ı mı var? Smite'ı var. Şimdi bu noktada böyle bir şey değinmem lazım. Arcane Vigor yeni bir büyü. O yüzden Arcane Vigor'ı açıklayacağım. Hadi bakalım. Animasyonda ben 5 saat Yok, böyle çok basit bir özelliği var. Bonus aksiyonda yapabildiğin bir büyü, kendi hit dayını harcayarak kendini heal'lamanı sağlıyor. Bu çok mantıklıymış. Çok mantıklı. Aynı zamanda çok da güzel. Tam bir Warlock büyüsü gerçekten. Yani kendinden gerçekten bir şeyler harcayarak gene kendini heal'lıyorsun. Evet, mentalite olarak çok Evet. uyumlu. Mentalite olarak çok uyumlu. Güçlü kısmı şu. İlk seviyede 1 veya 2 hit dice harcayabiliyorsun bu büyüyü yaparken. Büyünün seviyesi arttıkça harcayabileceğin hit dice sayısı da artıyor. Ve otomatik olarak Warlock'ların spell slotları zaten direkt olarak seviye şeklinde arttığı için çok güçleniyor ileriki seviyelerde. Ama bu bir cantrip değil. Sen bunu yaparken spell slotunu harcıyorsun. Spell slotunu harcıyorsun. Ah. Gene de bayağı güzel bir büyü. Warlock'un bu şekilde kendini sustain edebiliyor olması, kendini hayatta tutabiliyor olması bayağı iyi. 5. seviyede Conjure Barrage ve Dispel Magic büyülerini alıyor. 7. seviyede Freedom of Movement ve Staggering Smite. 9. seviyede ise Animate Objects ve Still Wind Strike. Genel olarak savaş ve kendini koruma odaklı bir büyü listesine sahip. Çok fazla alan kontrolü gibi şeyler yok. Alan hasarı vuran şeyler var ama alan kontrolü yok. Çok daha bireysel aslında. Animate Object'i de vermelerinin sebebini tamamen şey olarak düşünüyorum. Bir odada etrafta silahlar ve kılıçlar var. Onları hareket edebilir hale getirip onlarla da saldırma işi. Jedi'lik simülatör. Jedi'lik simülatör. Büyüleri geçtikten sonra esas özelliklerine gelirsek. 3 level'da 3 level'da Hexblade Manifest yani nazar manifestlemesi özelliğini alıyor. Bu özellik bize iki şey katıyor. Birincisi Hexblade Cursed yeteneği. Bunun olayı şu: Hex büyüsünü günde karizma modifieriniz kadar bedavaya yapabiliyorsunuz. Oo. Bu çok rahatlatıyor. Bu çok rahatlatır. Bu çok rahatlatıyor. Bu çok rahat. Oo, maşallah. Long Rest'te de yenileniyor dediğim gibi. Çok iyi. İkinci olarak da Hexblade manevraları. Bunun da etkisi şu: Hex'li birine vurduğunuz zaman şu üç etkiden birini bırakabiliyorsunuz üzerinden. Birincisi Draining Slash yani kurutan kesik. Hedefiniz Constitution saving throw atıyor. Eğer geçemezse sizin sonraki turunuzun başına kadar opportunity atak yapamıyor. Hızı yarılanıyor. Bayağı herife bitkinlik veriyorsun bir Bayağı tane bitkinlik. saldırıyla. Bir diğer seçenek Harrowing Blade yani yürek parçalayıcı kılıç. Aman aman aman. Hedefiniz Hedef Wisdom saving throw atıyor. Eğer geçemezse sizin bir sonraki turunuzun başına kadar sizden başka birine saldırmaya çalıştığında nekrotik hasar alıyor. Bu nekrotik hasar da sizin karizma bonusunuz kadar. Özellikle ilk seviyelerde bence çok faydalı olur. Bayağı faydalı olacak bir şey. Son olarak da Stemming Mark yani sekteye uğratan işaret. Bunda da hedefiniz bir sonraki turunuzun başına kadar ilk saving throw'una dezavantaj alıyor. Çok temiz. Çok temiz ve her seviyede işe yarar. Her seviyede işe yarar bu. Ve farkındaysanız herhangi bir saving throw istemiyor bu etkiyi bırakmak için. Oo. Ama bir şey soracağım. Bu biraz bilmiyorum fazla OP değil mi ya? Bu daha 3. seviyeden daha yani. Daha hiçbir şeye başlamadık. Evet, videoya başlamadan önce benim bunu oynamam lazım dediğinde benim bir şeyleri çakmam lazımdı, çakmadım. 6 level'da Life Stealer yani can çalıcı özelliğini alıyor. Bir şu iki özelliği elde ediyor. Birincisi Hungering Hex yani açlık çeken nazar. Çok basit. Hex'li biri 0 cana düştüğünde 1d8 artı karizma modifiyeriniz kadar can yeniliyorsunuz. Yani subclass incelemesinin daha başındayız ama çok fazla sustain'i var. Gerçekten çok fazla sustain'i var. Daha başlamadık. İkinci özelliği Inevitable Blade yani kaçınılmaz kılıç. Bunda da turda bir kere Hex'li birine saldırıp saldırıyı kaçırırsanız karizma bonusunuz kadar nekrotik hasar vuruyorsunuz o kişiye. Ve bunlardan birini seçmiyorsun. İkisini de İkisine uyguluyorsun. de sahipsin. Yani
Oha. 10 level'da Armor of Hexes yani nazarlar zırhı özelliğini elde ediyorsunuz ve eksi birinden hasar yediğinizde reaksiyonunuzu kullanarak 2d8 artı karizma bonusunuz kadar hasarı düşürebiliyorsunuz. Bu özelliği de Long Rest'te karizma bonusunuz kadar kullanabiliyorsunuz. Yani de 5 kere, gerçi hoş reaksiyonla kullandığın için encounter başına bir kere kullanabiliyorsun ama Encounter başına. Turda bir kere. reaksiyon turda bir kere mi? Reaksiyon turda bir kere. Ben bilmiyordum. Bilmiyor muydun? İşte bilen var, bilmeyen var. Kıskanırlar beni sevgilen var, doymayan var. Ve son olarak 14 level'da Masterful Hex yani ustaca nazar. Güzel, okey. Kabul ederim. Bunda da 3 özellik daha alıyor. 3 özellik daha alıyor. Okey. Yani baktığında aslında şu ana kadar 4 tane özellik saydım ama alt başlıklarıyla beraber 10 tane fan özellik alıyor. Evet. Bunlardan ilki Accursed Critical yani lanetlenmiş kritik. Çok basit. Eksili hedefler sadece 20'de değil 19'da da crit yemeye başlıyor. Kritik şansını 2 katına çıkartıyorsun. Evet. Infectious Hex yani bulaşıcı nazar. Bunda bir Hexblade manevrasını kullandığınızda hedefin 30 feet'indeki bir hedefe daha bu manevrayı uygulayabiliyorsunuz. O hedefte ekstra olarak 1d6 nekrotik hasar alıyor. Şimdi şunu düşün. Birine vuruyorsun ve 30 feet'indeki bir kişiye daha Saving Throw'una dezavantaj veriyorsun. Ve sonra yanındaki arkadaşın, büyücü arkadaşın o iki kişiye hold person atıyor. Ve sonra yanındaki paladin arkadaşın o iki hold person'lı kişiye vurup smite basıyor. Son olarak da Resilient Hex yani dayanıklı nazar. Çok basit. Hex'e olan konsantrasyonunuz hasarla bozulamıyor. Abi ama yani bir böyle... Abi çok ya. Ben bu karakteri oynamak istiyorum. Benim Revan diye bir karakterim var. Ben bu karakteri 3 kere oynamayı denedim ve en sonunda pes ettim. Ben bu karakteri bir kere daha oynamayı denemek istiyorum. Özellikle de bu versiyonu oynamasın. Bir saniye. Oynayabilirim. Sonuçta DM olarak istediğim kadar karakter açabilirim. Ne düşünüyorsun abi? Ne düşündüğünü aslında biliyorum ama ne düşünüyorsun Yani- Kaplos hakkında? Öncelikle denge baltasını yemesi lazım. Yok ya. Abi denge Abi baltasını yok yemesi ya. lazım. Hayır ya. Sen bunu oynamak istiyorsun, anlıyorum. Ben Ben, bu- de oynamak istiyorum Ben, ama yani ben bu şekilde kullanırım aga. Ben anlam aga. ben kullanırım aga. Ben anlamsız Tarkan'ı kullanır. Abi bu çok yani sadece 3. seviyede verdiğin içerikler dahi çok. Şimdi bu noktada bir altyazı geçmem gerekiyor. Eski D&D edisyonunda, D&D 5E'de, 2014 versiyonunda normalde Hexblade'in olayı şuydu. Hexblade karizmasını kullanarak silah kullanabiliyordu. İşte medium armor giyebiliyordu vesaire bu tarz özellikleri vardı. O yüzden silah kullanan bir Warlock oynamak isteyen herkes Hexblade oynamak zorundaydı. Yeni Warlock'ta bunu değiştirdiler. Pact of Blade alan herkes karizmasını ekleyerek oynayabiliyor. Dolayısıyla Hexblade'e başka bir şey eklemeleri gerekiyordu. Ve ucunu biraz kaçırmışlar. Abi bu biraz aliyse Sorun mu? Hayır. tabii. Bu arada aklıma gelmişken sormam lazım. Kendisi bir silah olmayan bir patrona Hexblade build'i yapamıyor musun? Hexblade oynayamıyor musun yani? Bildiğimiz gibi Warlock'lar güçlerini bir takım üst varlıklarla anlaşmalar yaparak alıyorlar. Hexblade'ler de bu anlaşmalarını kendi bilinci olan büyülü silahlarla yaparak alıyorlar. Bu büyülü silah gerçekten belinizde taşıyabileceğiniz fiziksel bir şey de olabilir. Bütün multiverse içerisinde farklı Warlock'ları olan oldukça güçlü bir büyülü silah da olabilir. Orası biraz konuşulabilecek, tartışılabilecek bir şey. Yani patronunuz size güçlerini o silah vasıtasıyla da veriyor olabilir. Uydurmak mümkün ama Aynen. genel bağlamda Hexblade dediğim zaman aklınıza gelen şeyin çok güçlü, kendi bilinci olan silahlar olduğunu Evet. anlamalıyız. Okey. Örnek vermek gerekirse eğer Amazon'da Mighty Nine'ı izlediyseniz Horde bir Warlock ve bir Hexblade. İlginç bir kılıcı var ancak kendisinin anlaşması kılıçtan kaynaklı değil. Çok da spoiler vermeyeyim ama zaten kılıç olmadığını anlamışsınızdır o şeyin. Yani evet, kılıca pek benzemiyordu. Evet ama genel konsept olarak kendi bilinci olan silahlar üzerinden. Bu subclass mesela Seteos'a da ilgili. Etkiler çok iyi çünkü. Abi bu etkiler ama çok fazla ya. Yani bir DM olarak hayal et bunu. Nasıl şey yapacaksın? Nasıl dengeleyeceksin bunu? Oyunda böyle bir iyileşme makinesi varken. Hex dağıtıyor böyle. Hani mavi boncuk dağıtmak diye bir deyim vardır ya, bu onu yapıyor işte. Sürekli karşısına heal'ını düşürecek bir şeyler koyman lazım. Birkaç şey söylemem lazım. Arcane Vigor diğer varlıkların da alabildiği bir spell. Aynı şekilde Sorcerer ve Wizard'ların da alabildiği bir spell. O yüzden Arcane Vigor bu noktada şey hani bunun içine dahil etmem ben. Bu kıstasın içerisine. Ama- Bu noktada dayanıklılığını etkileyen iki şey var. Birincisi Lifestealer. Ya baktığında bunu her tur şey yapmıyor esasında. Birini öldürdüğünde, daha doğrusu hexli birisi öldüğünde gerçekleşiyor. O yüzden evet bir sustain'i var ama o kadar da OP değil. Özellikle güçlü olan özelliği Armor
Number of Hexes ama bunda da gene hexlediğin hedef sana saldırıp hasar vurduğunda. Yani bu noktada hexini kime attığın çok önemli bu subclass'ı oynarken. Taktiksel düşünmek lazım diyorsun. Taktiksel düşünmek lazım. İlk öldüreceğine değil, genel olarak uğraşacağın kişiye atman gerekiyor. Mantıklı. Hala çok güçlü. Buna bir lafım yok. Kesinlikle. Ama dünyanın en dengesiz subclass'ı da değil yani. Peki dünyanın en dengesiz subclass'ı ödülü olsa? Dünyanın en dengesiz subclass'ı. Zor bir soru. Ya Balgruf oturuşu geldi. Bu sorunun cevabı bir sonraki video. Hayır. Çünkü aklıma geldi. Totem barbar diyebilirim sanırım buna. Totem barbar. O ne lan? Totem barbar şu. Çok hızlıca ödep geçeceğim. Belirli seviyelerde hayvan totemlerinden güç alan bir barbar subclass'ı. Eğer bu seviyelere geldiğinde de bir tane hayvan seçiyorsun kendine. Ve o hayvanın o seviyedeki özelliğini alıyorsun. 3. seviyede abi ayı toteminin özelliği şu. Rage açtığında takip hasar hariç bütün hasar tiplerine dayanıklılık kazanırsın. Bitti. Yani Bitti zaten. bitti yani. Bitti zaten. Neden başka bir hayvan totemini seçesin ki 3 level'da? Yani illaki ben RP karakterimi böyle oluşturdum kardeşim deyip bir şeye kendini zorlaman lazım bunun dışında bir şey seçmek için. Evet. Diğerlerinin özelliklerini bilmiyorum ama yani Hı hı. biraz ufacık, böyle fazla gibi. Ya şey tarzında muhabbetlerde var mesela. Moon Druid artı totem barbar alıp rage açtıktan sonra bir de ayıya dönüşerek öldürülemez bir ayı. Tabii bu konuşmaların video ile normal şartlarda hiçbir alakası yok. Ancak makara yapmayacaksak video çekmenin ne anlamı var? Tabii. Bu arada sen kimin abi? Ben Kek abi. Ben de Musab abi. Ya biz kimiz? Biz Artificers Artifacts. Ve bugün sizlerle Hexblade subclass'ını konuştuk. Sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz, o yüzden lütfen yorumlarda belirtin. Bize destek olmak için abone olursanız ve videoyu beğenirseniz de çok mutlu oluruz. Bir de yorumlarda galiba Hype diye yeni bir özellik eklenmiş. Ona da bir bakıverin. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü galiba herkese çıkmıyor. Evet. Ben bugün baktım çıkmadı. Sağlıcakla kalın, kritiniz bol olsun. DM'ler dahil. Hayır, yanlışlıkla ejdere çarptım. Zar atacak.